Merhaba Oğlak burçları ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Evet, 2023 yorumlarıyla karşınızdayım arkadaşlar. 2023'te hayatımızda keskin bir değişim dönüşüm yaşanacak. Aslında bu 18 yıllık döngülerin kapanması anlamına geliyor da diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman Plüto burç değiştirecek. 18 yıldır devam ettiği Oğlak burcu serüvenine bir son nokta koyacak ki sizin burcunuzdaydı. Artık ikinci evinize geçiş yapacak diyebilirim. Burada bu geçişi yaparken ay düğümleriyle de kare açıları tek kare oluşturacak. Hatta karşısında Satürn ve Venüs geçerken de Grand Cross dediğimiz açı kalıbını oluşturacak. Hayatımızda bazı konularda ciddi bir tıkanma, ciddi bir değişim dönüşüm enerjisinde bulacağız kendimizi. Ama aslında bu değişim dönüşüm bizim ciddi anlamda bir ferahlamanız, rahatlamamız, bir konuyu hayatımızdan kendi isteğimizle kapatamadığımız bir konunun değişmesi, dönüşmesi anlamına geliyor. Ama öncesinde bahsetmem gereken bir Merkür Retrosu var. Merkür Retrosu baktığımız zaman ilk Oğlak Burcu'nda ve Ocak ayında gerçekleşecek. 30 Aralık 2022 ile 19 Ocak 2023 arasında gerçekleşecek ve sizin burcunuzda hayatımızla ilgili değişim, dönüşüm kararı alacağımız önemli bir durumu aktive ediyor olacak. İlişkilerle ilgili sınanacağız, kendimizi anlatmak, ifade etmek, gitmek istediğimiz yönü belirleyeceğiz. Biraz burada hayatımızdaki büyük kriterlerin ilk başlangıcı diyebilirim size. Bu Merkür Retrosu'nu ayrıyeten anlattığım bir başka videom var. Onu da mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Boğa burcunda ikinci geçiş yaşanacak. 22 Nisan 2023 ile 16 Mayıs 2023 arasında. Boğa'da sizin malum 5. eviniz aşk ve çocuklarla ilgili önemli bir değişim dönüşüm enerjisi yaratacak. Belki de eski aşkların yeri yani bitmesi, eski aşkların geriden gelmesi, yeniye yer açılması tarzında kafamızdaki soru işareti bırakan aşk ve çocuklarla ilgili bütün temayı konuşuyor olacağız. 2023'ün 25 Ağustos ile 18 Eylül arasında da Başak Burcu'nda olacak. Şehir değiştirmek, kalıcı köklü bir fırsatı yakalamak, bir okul kazanmak, radikal bir eğitim fırsatı ya da yurt dışı fırsatını da hayatımızda deneyimliyor olacağız arkadaşlar. Yanı sıra Oğlak'ta tekrar 14 Aralık ile 3 Ocak 2024 arasında tekrar bir Oğlak Retrosu yaşayacağız Merkür'de. Bu da hayatımızda köklü ve kalıcı bir değişimi tamamen geçiş yapmamızı sağlayacak. Satürn'e baktığımız zaman Satürn ikinci evinizden 2 yıldır sizi sınamıştı. Bu yıl artık ilk yarısında parayla ilgili konularınızı tamamen kapatmanızı isteyecek sizden ve akrabalarınız ve yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilgili konularında hayatınıza, gündeminize gelmesi söz konusu olacak. Hemen gelir gelmez zaten Nisan ayı civarında radikal bir çıkış da yaratacak. Kök ailemizden gelen kaynaklar, akrabalarımızla işbirliği, onlarla bir arada veya kardeşimizle, akrabalarımızla yapacağımız işten büyük bir gelir elde etmek, büyük bir para kazancı fırsatı yakalamak, belki de akrabalarımızın bize sunduğu güzel bir fırsatı değerlendirerek hayatımızda büyük bir kariyer değişikliğine gidebiliriz arkadaşlar. Bunu da 19 Haziran ile 6 Kasım arasında deneyimleyeceğiz diyebilirim. Jüpiter'in gerilemesi var. Jüpiter Balık burcunda malum şu sıralar daha 2022'nin son aylarındayken retrosu Balık burcuna döndü. Daha sonrasında Koç'a tekrar geçiş yapacak. 2023'te aslında ev hayatımızla ilgili ve ev almak, ev satmak, tadilat yapmak, kök ailemizden alacağımız kaynaklarla bir iş yapmak konusunda yine Jüpiter'in de desteğini yanımızda hissediyor olacağız. Daha sonrasında Boğa burcuna geçecek, aşk ve çocuklar evimize geçecek. O zaman da bir retrosu gerçekleşecek 6 Eylül ile 2 Ocak 2024 arasında. Çocuklarımızla ilgili köklü bir değişim. Mesela çocuğumuz yoksa burada bir çocuk sahibi olabiliriz. Bir bebek sahibi olabiliriz. Ailemize yeni bir üyenin katılması söz konusu olabilir.
Çocuğumuz belki de bir okul kazanarak şehir değişikliği yapabilir. Belki hayatında kendi yolunu çizmek adına önemli adımlar gerçekleştiriyor olabilir. Ne bileyim çocuğumuzun evliliği, kariyeri, iş hayatı, okul hayatı ile ilgili önemli bir süreci de deneyimliyor olabiliriz. Hepsi de hayırlı olacak şekilde unutmayın. Venüs Retrosu 2023'te Venüs Retrosu da yaşanacak. Venüs Retrosu Aslan Burcu'nda gerçekleşecek arkadaşlar. Aslan Burcu sizin baktığımız zaman 8. evinizde. Demek ki para, gelir, gider, ortak kazançlarla ilgili önemli bir radikal bir değişim dönüşüm enerjisine gireceğiz. Nereden kar elde edebilirim? Hangi sorunlar, sıkıntılar beni çok yoruyor? Hangi ilişki beni yıpratıyor? Ben aslında bu hayattan ne istiyorum? Nasıl mutlu olurum? Önümüzde belki de büyük bir yatırım fırsatı var ve bu yatırım fırsatının doğru olup olmadığına dair ya da yapılması gereken bir hamlemiz var. Belki borçlarımız, sıkıntılarımız var. Bunu büyük bir kaynak bularak yapılandırmak, borçlarımızı sıfırlamak, büyük bir mirasın gelmesi şeklinde de deneyimliyor olabiliriz. Venüs Retrosu da her ne kadar Başak Burcu'nda çok asaletli bir şekilde olmasa da 8. evde başkalarından gelen kaynaklar konusunda bize destek olacak diyebilirim. Büyük bir çıkış yaratacak diyebilirim. Tabii ki ana haritalarımız burada çok önemli arkadaşlar. Ana haritamızda atıyorum 8. evimizde kötü bir enerji var ve üstünde gerçekleşiyorsa bu zaman kötü bir senaryonun gerçekleşmesi söz konusu olurken güzel açılar, güzel pozisyonlar varsa tabii ki ana haritamızda burada büyük bir para kazancı, büyük bir servetin bize gelmesi, büyük bir piyango çıkması gibi bir konu bile tetikleniyor olabilir bu retro döneminde. Bunları tabii ki ana haritalarımıza göre bakmalıyız diyebilirim. Şimdi Plüto'ya geri dönecek olursak arkadaşlar, bir de ay düğümlerine geri dönecek olursak bu ikisi zaten beraber yola devam ediyor olacaklar. Üstelik de yani açı içinde devam ediyor olacak. Üstelik de ikisi de 18 yıllık döngü kapatacak. Önce ay düğümlerinden başlayacak olursak terazi koç aksına geçecek ve bize yıl vermem gerekirse aslında 1982, 1983, 1984 yıllarında Plüto'yla yani doğanlar Plütoları Akrep Burcu'nda ve buradaki Plüto'ya da bir açıya girecek kare açıya. Ay düğümlerinin tek karesinin eşliğinde de bu yıl çok şiddetli bir değişim dönüşüm enerjisine maruz kalabilirler. 27, 28, 29 derece. Yani 0 derece, 1 derece, 2 derece, 3 derece, 4 derece. Buralarda gezegenleriniz varsa kişisel gezegenleriniz, Güneş, Ay, Venüs, Merkür, Mars gibi bunlara attığı açılarla olumlu ya da olumsuz daha çok ve daha şiddetli etkilenmeniz mümkün diyebilirim. Ay düğümleri ise özellikle 2004 ve 2006 yıllarında ne yaşadığınızı şöyle bir kontrol etmenizi istiyorum. Çünkü o dönemde yaşadığınız olaylar her neyse burada bir döngü başlatıyor ve tekrar o konunun değişmesi, dönüşmesi anlamında radikal bir karar veriliyor olabilir. O dönemde başlattığımız bir evliliğin bu dönemde sarsıntıya uğraması, o dönemde bekardık, bu dönemde evlenebiliriz gibi gibi. Yani hayatımızda radikal bir değişim, dönüşüm. O dönemde sizin için alınan bir mülkün tamamen size geçmesi gibi. Artık o döngünün bir kapanması, ödülünü verip kapanması şeklinde yaşanacak. Aslında temasına baktığımız zaman 2004-2006 yıllarında ne yaşadıysak benzer konuları hayatımızda bu dönemde de tezahür ettiğini görebiliriz. Tarih şekerden ibarettir. Bunu da unutmayın derim. Tutulmalara gelecek olursak arkadaşlar bu yıl 20 Nisan'da Koç burcunda bir güneş tutulması, 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir ay tutulması, 14 Ekim'de Terazi Burcu'nda bir güneş tutulması, 28 Ekim'de Boğa Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşecek. Ve yani Akrep Boğa aksından Terazi Koç aksına geçen ay düğümlerinin bu geçişlerde tutulmalarla hayatımızda büyük dinamiklerin değiştiğini göreceğiz diyebilirim. Siz tabii ki bunları baktığımız zaman hayatınızda köklü, kalıcı bir eş, çocuk, evlilik ve iş konularında şiddetli bir değişim dönüşüme maruz kalacaksınız anlamına geliyor diyebilirim size.
Nisan ayı özellikle çok vurgulu arkadaşlar. Nisan-Mayıs aylarında tek kare çok tetikleniyor olacak. Üstelik ay düğümleri, işin içinde Jüpiter'le kavuşumlar var. Nisan-Mayıs ayları hayatımızda radikal değişim, dönüşümün ana dinamiğin patladığı aylardan biri olacak diyebilirim. Hatta Haziran'ı da içine dahil edebiliriz bu süreçte. Evet arkadaşlar, benim aslında anlatacaklarım bu kadar. Umarım 2023 sizlere en hayırlı şekilde gelir, en iyi fırsatları yakalarsınız. Sağlık, mutluluk ve huzur getirsin inşallah 2022 hepimize. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.